Herkese selam. 4.3b yama notlarına hoş geldiniz. Gariptir ki ilk defa bir yamada hiçbir nerf anlatmayacağım. Full buff geliyor bütün şampiyonlara. Anlatacağız. Ama sen bana like atman lazım ki, abone olman lazım ki benim moral ve motivasyonum artsın. Böyle içeriklere daha aboneyim, daha çok gireyim. Sen beni 14K yapabilir misin? Beni tek kullanımlık bir prezervatif gibi kullanmanı istemiyorum. Ya da bir sümüklü mendil gibi. Biliyorsunuz ki ben artık Akali oynamıyorum. Çünkü Akali'nin bu yamalarda yeri yok. Artık eskisi gibi değil. 30 şampiyonluk olduğu dönemde evet OTP'ydi. Yeni eşyalar yoktu. Büyük güçlü şampiyonlar yoktu. Yani liderdi. Ama şimdi bir Yampir kadar gücü var. O yüzden Akali oynamıyoruz. Peki Akali'ye ne oldu? Sevindirici bir haber mi? Evet, biraz minik bir sevindirici haber var. Pasifinde değişme var. Biraz hareket hızı arttı. Hemen size söyleyeyim. Hareket hızı eğer pasif çalıştığında içeri girdiğimde şampiyona doğru hareket hızı artıyor. Ya da Q'mu çalıştırıp pasif dışarıdan çıktığımda burada da bir hareket hızı artma var. Yani şunu kastediyorum. Bu alanda bir hareket hızı sağlanacak ta ki halkandan dışarı çıkana kadar. Şampiyona doğru da bir hareket hızı var. Yani bir buff görüyoruz. Peki ne olmuş enerji tüketimine? Artık Q'sunun enerji tüketimi öyle çok hızlı düşmeyecek. 120 giderken artık 105 düşecek. Evet, hep diyordum yayınlarda. Akali'nin enerjisi bitiyor. Akali'nin enerjisi hızlı tükeniyor. Hep bu yüzden sis açıyoruz. Hemen enerjimizi dolduruyoruz. Bunu biraz yapmayacağız. Çünkü Q'muzun enerji seviyesi, enerji azaltması azaldı. Fiora'nın Q'suna yeni bir hamle eklendi. Yeni bir özellik eklendi. Taretlere artık hasar verebiliyor Q anlamında Fiora. Keskin kılıç, keskin zeka ister. Karma'nın temel hasarı buff aldı. Karma'nın mantra bonusu Q anlamında yani 3 stack'te buff aldı. Şimdi biraz stack yapıp 3 stack yapmak istiyorum ki size E'yi anlatabileyim. Karma'nın mantra bonus halkası E yeteneği buff aldı. Bu daha güçlü oldu. Kalkan olarak değer Karma'da arttı. Yine E'si buff aldı. Hem bonus, mantra bonusları arttı Q'suyla E'si. Hem de kalkan arttı, temel saldırısı arttı. Irelia'nın temel hasarı buff aldı. Savaştım, peşimden geldiler. Irelia'nın W'su kalkanı hasar azaltması arttı. Daha hasar azaltacak, daha güçlü vuracak. Aatrox'un minyonlara verilen hasar oranı Q anlamında arttı. Q'su daha fazla vuracak. Bırakmıyor ki beni anlatayım. Aatrox'un pasifi de minyonlara vurma. Minyonlara vurunca da iyileşme etkisi arttı. Ananı bacını sikeyim. Aksa'nın seviye başına saldırısı 4.5 vururken 5.5 vuracak. 5.5 vuracak. 5.5 daha fazla vuracak. 5.5 daha üzerine eklendi. 5.5 daha üzerine eklendi. Ve ultisi buff aldı. Yine minimum hasarı arttı. Maksimum hasarı da arttı. Daha ultisi daha fazla kill çıkaracaktır. Ultisi daha fazla güçlüydü. Zaten daha güçlü oldu. JC orman oynayalım diye yeni eklentiler var. İlk baş temel saldırısından başlayalım. Temel saldırı gücü 52 iken 54'e çıktı. İkinci yeteneğine yeni bir şey eklendi. Canavarlara veren hasar oranı arttı. Bu yeni eklenmiş. Önceden yoktu arkadaşlar. Bakın canavarlara veren hasar diye bir şey yok. Bu ekleniyor yeni. Ve üçüncü yeteneği de hem hasar oranı arttı ve canavarlara verilen maksimum hasarı da arttı. Yani artık daha fazla canavarları vuracak. Üçüncü yeteneği ve ultisi çekiç duruşunda ilave zırh ve büyü direnci kazanacak. Çekiç duruşu diyorum. Yani bu.
Yani uzaktan silah sıkmak değil. Sen bunu yapacaksın. Çekiç gibi vuracaksın. O zaman ilave zırh ve büyü direnci kazanacaksın. Jarvan'ın pasifinde 1 saniye oynama var. Aynı rakip üzerine gidersem bekleme süresi 6 saniyeymiş. 5 saniyeye düşüyormuş. Jarvan'ın ikinci yeteneği temel kalkan değeri arttı ve Jarvan'ın artık ultisinde değişme var. Bakın aynısını okuyorum. Jarvan bunu atınca düşmanlardan alınan hasarın oranı azaltıldı. Ben burada daha az hasar yiyeceğim şu alan içinde. Bu güzel bir şey. Ve Jarvan'ın bu efekti kaldırılacakmış. Ve buradan çıkarken veya araziyi çevrilen bariyer çöker diyor. Değişme var. Anlayacağız oyuna gelince. Bunun biraz efekti değişmiş. Buradan az hasar alacağım. Burada özellikle çok eriyordu. Cemile gibi değildi. Artık güçlü olacak burada. Ve ben size değerler okumuyorum ilk defa. Böyle anlatmamı istiyor musunuz? Yok seviye başına şu kadar azalmış. 80, 120, 160. Tek tek okumak değil de ekrana yazıyor. Böyle daha mı güzel? Dönersen yoruma çok sevinirim. Diğer buff'a geçelim. Bayan Fortune'ın bayağı güzel bir değişikliği var. Anlatacağım. Bir kez temel zırhı 30'muş, 34'e çıkmış ve seviye başına zırhı da 3.5 artarken 4 yani 4 çarpı 15 60 daha zırh eklendi. Bunu söyleyeyim. Ve 2'ye katlama olarak Q'sunda kritik hasar olarak artma var. Öbür tarafa çarpacağım, pardon. Şu kritiği gördünüz. Sekme olayında bir kritik vuruyordu. Bunun hasarı artmış. Şu an 206 görüyorsunuz. Belki 306 olacak. Ve ikinci yeteneğine yeni bir eklenti geldi. Pasif olarak şu W'su 4 saniye boyunca eğer ben hasar almazsam hareket hızım artıyor. 25 ilave hareket hızı kazanacağım. 3 saniye sonra hareket hızı bonusu da artacak. Ve ikinci yeteneğinin aktif ilave saldırı hızı arttı. Bayağı güçlenmiş W'su. Hem hareket hızı, hem gücü, hem de psikopat Pyke. Belki bu değişikliklerle artık metaya girebilir mi? Seviye başına saldırı gücü 2.65'miş. Artık 3.60, 3.5 arttı. Q'sunun temel hasarı arttı arkadaşlar. Q'sunun minyonlara verilen hasarı %80'den %50'ye düşmüş. Q'sunun canavarlara verilen hasar oranı %90 vururken Q'su artık %50 vuracak arkadaşlar. Bunu söyleyeyim, yani ormanda biraz geriye itilmiş. %90 iken %50'ye düşüyor. Üçüncü yetenek. Temel hasarı üçüncü yeteneğin arttı. Üçüncü yeteneğin temel sersemletme süresi 1.25 iken 1.5. Yani 0.25 saniye daha stun vuracak bu beyefendi. Canavarlara verilen bunun hasarı yine üçüncü yetenek anlamında düştü. Artık biz Pyke'ı ormanda değil sup oynatacağız. Sana diyor ki Rito, sen bunu artık ormanda oynama. Ben ormandaki gücünü düşürdüm. Yetenek anlamında. Uzun zamandır artık oyunlarda görmüyoruz. Ben neden seçilmiyorum diye Riven ağlıyor. Haklı da. Ama oyuncular tarafından haklılık var. Çok kötü. Düştü oyundan. Canavarlara verilen hasar oranı %50 artmış ve yeni eklenmiş arkadaşlar pasifi. Bakın, yapılara %50 hasar verir diyor. Canavarlara verilen hasar oranı da eklenecek artık buraya. Yani artık orman oynayabiliriz pasif anlamında. Peki Riven'ın Q'suna ne olmuş? Temel hasarı artmış ve bunun bekleme süresi de azalmış. Yani 10 saniyeyken 9 saniye düşmüş. Hem de gücü de artmış Q'sunun. Bakalım ne olacak? Meta'ya girebilecek mi? Şu an çok kötü durumda. Bunu Riven main'ler anlatsın, yoruma yazsın. Earn gibi daşaklı şampiyonlar top lane'e geldiğinden beri farkındaysanız Sion seçilmiyor. Ve Sion'un 3. yeteneğine avcının kükremesi bir kez temel hasarı arttı.
Şu. Ve bunun mana tüketimi de azaldı. Yani manası az gidecekmiş. Şöyle biz ne yapıyorduk bunu? Minyonları itiyorduk, adamları yavaşlatıyorduk. Yani olay bu aslında arkadaşlar. Farkındaysanız size hiçbir nerf anlatmadım. Garip bir yama olmuş. Ve geride kalan şampiyonları da yukarı çıkarmışlar. Meta'ya girebilir bazıları. Kendinize çok iyi bakın. Bu yamanın güncellemesi büyük ihtimalle haftaya çarşamba olacak. Ve sen bu yamayı telefonunda çarşamba hissedeceksin. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal. Seni seviyorum.